İber Yarımadası turumuzun 3. durağı Madrid'e indim. Madrid South Güney Terminalindeyiz. Duvarı desteklemek için enteresan. Evet, Madrid'in simgelerinden Atocha tren istasyonu. 19. yüzyılda yapılan yapı şehrin ana tren istasyonu. Evet, bu tren istasyonunun en büyük özelliği böyle iç ve dış dekoruyla etkileyici olmasının en büyük sebebi böyle adeta bir botanik bahçesinden meydana gelmesi ya da bir botanik bahçesine ev sahipliği yapması. Yaklaşık 400 farklı bitki türü ve 7000'i aşkın bitkiden oluşuyor. Çok da fazla büyük değil ama bitki çeşitliliği ve sayısının fazlalığı dikkat çekici. İşte dediğim gibi Madrid'in ana tren garı olmasından ötürü birçok yere buradan trenler kalkmakta. Umarım bizim idarecilerimize de örnek olur. Güzel bir ambiyans yaratmış hakikaten. Yo también, pues estoy aquí en el Jardín Botánico. Aynı zamanda tuğlalardan örülen üst mekan ve yine dışarısı da aynı şekilde. Bu tren istasyonunda Sevilla, Barcelona, Valencia, Granada gibi kentlere ulaşım sağlanıyor. Aynı zamanda şehir içi banliyö trenleri de yine bu tren istasyonundan kalkmakta. Evet, görüyorsunuz. Aynı zamanda bir alışveriş merkezi gibi. İçinde bayağı mağazalar var. Giyim kuşam üzerine de.
Tiro Parkı böyle değişik değişik bahçe bölümlerinden oluşuyor. İşte burada da göreceğiniz şekilde çok büyük olmasıyla dikkat çeken El Retiro Parkı'nda yaklaşık 15.000 ağacın bulunması sanırım alanın büyüklüğünü tahmin etmenize yeter. Gün içinde turistlerin sıklıkla gelip dolaştığı bir park olsa da aynı ilgiyi yerli halktan da fazlasıyla görüyor. Özellikle sabah sporu için harika bir park olduğunu gözlemliyorum. Görüyorsunuz, her yaştan insan. Bir de espriyi patlatayım. Gerçi ağlanacak halimize espri olacak ama burası, düşünün ne kadar güzel ticaret merkezi ya da AVM olur. Koca alanı 15.000 ağaca ayırmışlar. İnsanlar böyle temiz havayla, oksijenle zehirlensin diye olsa gerek. Belki bu bölgeye ait ya da bu bölgede keşfedilmiş bir hayvan türü olsa gerek. Belki de. Tahminimden daha büyük. Daha da ilerliyor. bin ağaç yetmemiş gibi böyle ışıklandırdıkları yapay ağaçlar da var. Muhtemelen var olan ağaçlara zarar vermemek için bunlar koyuldu. Böyle farklı bir sistem var. Dönüyor mu diyeceğim ama sabit gibi duruyor. İşte böyle bir geyik yapmışlar. İşte yine grup halinde spor yapanlar. Altın kızlar olma yolunda ilerliyorlar. Una obra bastante más academicista y sí, les voy a contar la anécdotita y es que esos desperfectos que ven a la izquierda en la pared Martinez Campos
General Afrika'da İspanya için savaşan gerçekten de çok büyük bir park. Onlarca kişi bir arada spor yapıyor. Doktor Corteza anısına yapılan bir heykel. Öğrencileri gezdiriyorlar. Bu da eski bir avcı köşkü olsa gerek. Hemen yapay göletin yanında. Velasquez Sarayı. Burada geçici sergiler de tertip ediliyormuş. Bu heykeller de yine İspanya'nın tanınmış kişilerine ait olsa gerek. Artık çıkıyorum. Gez gez. Bitecek gibi değil. Yani tamamını gezmeye kalksanız herhalde yarım gününüz bu parkta geçer. Hemen parktan çıkınca hangi çıkışıdır bilmiyorum. İşte hemen karşınıza bu anıt çıkıyor. Puerta de Alcalá. Neoklasik mimarisi, üzerindeki heykeller ve süslemeler ile Madrid'in genel ambiyansına çok yakışıyor. İlk dönemlerde Madrid'e giriş sağlayan 5 kraliyet kapısı arasında yer alan Puerta de Alcalá, kralların İspanya'ya gelmesini korumak amacıyla inşa edilmiş. Mimari ise Francesco Sabatini. 18. yüzyılda Kral 3 Carlos tarafından yaptırılan kapı 30 metre yüksekliğindeki giriş bölümüyle dikkat çekiyor.
Madrid'de mağazam varmış, haberim yok. Bir Türk restoranı. Günaydın. Madrid'de ikinci günüm. Madrid'de ikinci güne hemen kaldığım hostele yakın mesafede yer alan Cibeles Meydanı ile başlayacağız. Plaza de Cibeles ve hemen karşısında da Cibeles Sarayı'nı görüyorsunuz. Ve hemen önünde de yine çok önemli bir heykel. Cibeles Anadolu kökenli bir ana tanrıçadır. Ana tanrıça inancı birçok kültürde farklı isimlerle yer alır. Yunan mitolojisinde Rhea, özellikle Roma dönemi Mısır kültüründe Isis ve Yunan adası gibi bekaretle değil, doğurganlık ve bereketle ilişkilendirilen Efes Artemis'i, yani İyon Kibelesi belli başlı ana tanrıça figürleridir. Çeşme neoklasik tarzdaki mermerlerden yapılmış Madrid'in simgelerinden, aynı zamanda Real Madrid taraftarlarında bu meydanda kutlamaları meşhur. Evet, şimdi de belediye sarayı olarak kullanılan Plaza de Cibeles Sarayı. Círculo de Bellas Artes 1880 yılında küçük bir sanatçılar grubu tarafından kurulmuş, kısaltması CBI olan kültür merkezinde çok çeşitli bir etkinlik yelpazesi yer alıyor. Bilim, felsefe, plastik sanatlar, edebiyat, sahne sanatları, film gibi çok sayıda etkinliğin bulunduğu programı ile Madrid halkı için önemli bir merkez burası. Círculo de Bellas Artes'in hemen üst kısmında da terasında kafeler, oturma yerleri de bulunuyor. Şehir manzarasına hakim bir şekilde. Cadde 100 yıldan daha uzun süreli bir tarihe sahip. Öne çıkan özelliklerinden biri ise buradaki Art Deco, İspanyol mimarisini yansıtan binalar. Az önce de yol boyunca da çekmiştim. Alcalá Caddesi ile Plaza de España arasında uzanan cadde boyunca bu tarihi binaları incelemek çok keyifli. Dilencileri de ayrı asortik
Almanya'da Konstanz'da laptoplu dilenci de görmüştüm. Şunu belirtmek istiyorum. Portekiz'i gezerken sanki kafamdaki İspanya'da geziyor gibiydim. Ve Madrid'e gelince de belki de başkent olmasının etkisiyle, yani Fransa'nın çok böyle büyük şehirlerini gezmedim ama Madrid'i de sanki Fransa'da geziyormuş gibi hissettim. Madrid beni etkiledi gerçekten. Şehir mimarisiyle, temizliğiyle ve düzeniyle tam bir başkent. Avrupa'ya yakışan böyle şık mağazalar, o lüks, şatafatlı dediğimiz markaların mağazaları. Burada dikkat çeken unsurlardan biri ise binaların çatılarında heykellerin olması. İspanya'nın Broadway'i ya da İstanbul'dan örnek verirsek Nişantaşı gibi bir cadde, Gran Via. Bu arada ben gelmeden önceki hafta 2 gol birden atan Arda Güler'e de Madrid'de, Real Madrid'de ve hayatı boyuncaki spor alanında başarılar diliyorum. Umarım şans getiririm. Bizim eski zamandaki büfeler gibi sanki. Bir kahvaltısı da var. 6.95. Yeni başlamış. Sınırsız çay var mıdır bilmiyorum ama 6.95 hakikaten iyi fiyat. Aşağı yukarı 250-260 lira civarında. Herhalde bu fiyata Türkiye'de kahvaltı kalmadı diye düşünüyorum. Trafik ışıkları kuş cik cik sesleriyle geçiliyor. Gerçekten sabahları çok soğuk. Görünmüyor, Ankara'ya benzetiyorum. Sular, havuzdaki sular buz tutmuş vaziyette. Don Quixote, Cervantes'in heykelinin bulunduğu park. Sancho Pancho. İspanyol romancı, şair ve oyun yazarı, modern Avrupa'nın ilk romanı olarak kabul edilen başyapıtı Don Quixote, Batı edebiyatının klasikleri arasında yer alır ve bugüne kadar yazılmış en iyi kurgusal eserlerden biri sayılır. Genç yaşta başladığı edebiyat hayatında denemeleri ve tiyatro eserleriyle kısa sürede tanınan bir yazar olmuştur. Ayrıca İspanyol edebiyatında roman geleneğinin başlatıcısı olarak kabul edilir. Cervantes'in çok ilginç bir hayatı var. 15 Eylül 1569'da yasak olmasına rağmen düelloda rakibini yaraladığı için kılıç tutan, sağ eli kesilmesin diye kaçarak İtalya'ya kadar giden Cervantes, 1570'te Sultan II. Selim'in Kıbrıs'ı ele geçirmesi sonucu Papa 5 Pius'un çağrısı üzerine Osmanlılara karşı Haçlı donanmasında savaşmak için Roma'daki İspanyol Birliği'ne katılıyor. 7 Ekim 1571'de Osmanlı donanmasıyla İnebahtı
Körfezi'nde yapılan deniz savaşına katılan Cervantes 2 kez göğsünden yaralandı ve bir top güllesiyle sol elini kaybediyor. Kaçmasa sağ elini kaybedecekti. Kaçtıktan sonra sol elini kaybetmiş oluyor. 26 Eylül 1575'te Cezayir korsanları tarafından esir alınan Cervantes 1575-1580 yılları arasında Cezayir'de yaşıyor. Yaşamının sonlarına doğru ünlü romanı Don Quixote'u hapishanede kaleme almıştır ve bu eseri sayesinde tüm dünyada tanınmıştır. Eserde yazarın kendi hayatıyla alay ettiği ve kahramanla aralarında çokça benzerlikler olduğu görülür. Don Quixote dünyanın en çok okunan eserlerinden biridir ve 32 dile çevrilmiştir. Bu eser hala dünyanın en çok okunan romanları arasındadır. Kimi yorumlarda Cervantes'in aşırı önyargılı bir Türk düşmanı olduğu, kimi yorumlarda aksine esir olduktan sonra iyi muamele gördüğü için Türkleri sevdiği yönünde, hatta Avrupa'daki düşmanlıkların sebebinin bu Cervantes'le alakalı olduğu söylenmekte. Bu daha yakın gibi sanki. Çünkü Avrupa bize maalesef hep önyargıyla bakıyor. Her videomda Avrupa'yı gezerken söylüyorum. Adamlar yememişler, içmemişler. Böyle heykeller yapmışlar. İşte sırf bu yüzden geri kalmışlar. Kraliyet Sarayı'nın kuzeyinde yer alan meydan, Madrid'in simgesel merkezlerinden biridir. Oesta Park'ta bulunan dini tapınak, etrafındaki bahçelerle de dikkat çekmekle. 1968 yılında Mısır tarafından İspanya'ya hediye edilen Debod Tapınağı eski bir antik Mısır tapınağı olan ve tarihi milattan önceki dönemlere dayanan Debod, Kral Adik Halamani için yaptırılmış. Zannedersem Plaza de España burası, ama tadilat çalışmaları var. Ancak böyle bir seyir terasından size görüntü verebiliyorum.
Rehberli, rehbersiz gezginlerin en fazla rağbet ettiği yerlerden. Atları da Hara'ya bu araçlarla götürüyorlar zannedersem. En el segundo enero. Entonces, cuando me da cuenta ya. Burası Krallık Sarayı. Ne kuyruklar var. İşte insanların sıra bekleyerek girmek istediği yerler. Tabii iç bölümlerde de farklı eserler mevcuttur. Görebileceğiniz eserler mevcut. Galeri. Evet, akordeon da döktürüyor abi. Bir lokma, bir hırka. İtalyan Enstitüsü olsa gerek.
20 sente kadar düşmüş mumlar. Latil Mahallesi olarak geçiyor zannedersen. İşte bu bölgelerde genelde yeme içme mekanları var. Malum tapas İspanyolların meşhur yiyeceği, böyle mezevari hazırlanan. Pazar günü daha renkli görüntülere sahip oluyor. 3500-4000'e yakın tezgah açıldığı ikinci el ürünler. İşte bazı sıfır ürünler de satılıyor. Genelde daha çok düşük gelirli yerel halkın takıldığı yerler. Tabii turistler, gezginler için de ilgi çekici oluyor bu bölge. Daha yakından tanımış oluyorlar yerel kültürü. Restoranlardaki fiyat listeleri fikriniz olması açısından. Eskiden bizde de böyle çok olurdu dükkanlar. Adapazarı'nda olsun, Ankara Ulus'ta olsun, öğrencilik yıllarımda birbirine ardışık böyle küçük küçük meydanlar var, yerler var. Evet, zannedersem burası da Plaza Mayor. Çok canlı, turistik bir meydan. Yine buralarda da böyle mekanlar, geleneksel yemekleri yiyebileceğiniz yerler mevcut. Burası aynı genelde Almanya'daki Marka Plaza dediğimiz yerlere benziyor. İşte burada da böyle çeşitli mekanlar bulunmakta. Genelde yerel halkın takıldığı yerler. İşte turistler ve gezginlerin de ilgisini çekiyor. Plaza Mayor. Binanın üstündeki resimler dikkat çekici. Hafta içi olmasına rağmen yine de günün bu saatleri için kalabalık sayılır. İşte buralarda Bocadilla'da Calamares
meşhur. Yani sandviç. İçine kızartılmış kalamar koyuyorlar. Bunu deneyebilirim diye düşünüyorum ama hala emin değilim. İşte görüyorsunuz insanlar böyle ayaküstü atıştırıyor. Buraları da lokumcu sandım. Geleneksel bir şeyler vardır diye ama farklı böyle armalar, paralar var sanki. Numizmatiklerin Türk koleksiyoncularının ilgisini çeker kanaatindeyim. Elma şekeri de var. Bunlar da geleneksel İspanyol kıyafetleri. Yani yeme içme o kadar pahalı bir yer değil. Ya da bölge itibariyle bölge. Tabii lüks yerlerde daha farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Yani o dediğim gibi yemekten vazgeçtim ya. Leş gibi, yani nimete denmez ama kalamar kokuyordu. Zaten oturduğum birazcık, yanımdaki herkes ondan yiyordu. Yemiş kadar oldum. Chocolate con Coco Rose denenebilir diye okumuştum. Bizim tulumba tatlısının şerbetsizi. İşte bitter çikolataya batırıp yiyorlar. Churros ve calamaros, bocadillos. Yıldan daha uzun süreli bir tarihe sahip. Öne çıkan özelliklerinden biri ise buradaki Art Deco, İspanyol mimarisini yansıtan binalar. Az önce de yol boyunca da çekmiştim. Alcalá Caddesi ile Plaza de España arasında uzanan cadde boyunca bu tarihi binaları incelemek çok keyifli. Burada dikkat çeken unsurlardan biri ise binaların çatılarında heykellerin olması. Burada göremedim ama daha önce görmüştüm. A ver, rajamos. Seyyar satıcıların bulduğu yöntem hemen toplayıp kaçıyorlar polisten muhtemelen.
Art Deco, klasik İspanyol mimarisini yansıtan çok güzel binalar. Dört yol ağzı diyebileceğimiz bir yerde bir park. Vallahi bu saatlerde saat 3:30, güneş de vuruyor. Epey güneşlenen insan var. Gençler, kitap okuyan diğer insanlar, dinlenenler, ısınanlar. 1977 yılında yapılmış olsa gerek. Nasyonel Müzesi. Bunların da devlet erkanı. Anladığım kadarıyla. Artık gezinin sonuna gelmiş bulunuyorum. Aşağı yukarı 7 gün planlayıp şu zamana kadar, yani son güne kadar bir sıkıntı yaşamadan planlarım dahilinde gezdiğim bu gezimin artık yarın dönüşü başlayacak. Bugün artık Madrid'de bir gece daha kalıp yarın Porto'ya geçeceğim. Madrid turumuz da bitti. Artık dönüş yolu. Önce Porto'ya otobüsle geçeceğim. Porto'dan uçakla Karlsruhe'ye. Bu videonun sonu. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Artık Portekiz sınırına az kaldı. Belki de girmek üzereyiz. 5-10 kilometre kadar. Böyle bir yerde mola verdik. Bizim mola yerlerine benziyor ama epey de salaş. Por il corso di Schierscia, ciao. One.
gezimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Aşağı yukarı 7 gün planlayıp şu zamana kadar, yani son güne kadar bir sıkıntı yaşamadan planlarım dahilinde gezdiğim bu gezimin artık yarın dönüşü başlayacak. Bugün artık Madrid'de bir gece daha kalıp yarın Porto'ya geçeceğim. Diyeceksiniz, zaten Porto'daydın, niye Porto'ya gidiyorsun? Madrid'den ucuz bilet bulamamıştım. Porto'dan çok uyguna ucuz bilet buldum. Eşimin yaşadığı Karlsruhe'ye, Almanya'ya 25 euroya dönüş bileti buldum. Giriş biletim de 20 euroydu. Yani şöyle söyleyeyim, 45 euroya Porto'ya gidip geliyorum. Almanya Karlsruhe'den Ryanair aracılığıyla, işte bir sırt çantamla birlikte. Hani zaten gezdiğim için bir sırt çantasını artık toparlamak bana kolay geliyor. Hatta fazlalık koyduğum şeyler bile bana engel oldu diyebilirim. Abi bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. Ya arkadaş, emekli oldun. Türkiye'de emeklilerin hali ortada. Sen nasıl geziyorsun bu şekilde? Altın mı buldun? Hazine mi buldun? Kimi arkadaşlar biraz imalı da olsa, eşim Almanya'da diye acaba o mu sponsor oluyor şeklinde sözler söylüyorlar. Yani neticede kendi kazancımın dışında para harcayarak gezmeyi düşünen bir insan değilim. Çok lüks gezmesini seven ya da gezecek imkanı olan bir insan da değilim. Yani eşimin Almanya'da, Karlsruhe'de olması, etrafında yer alan havaalanlarından işte boş vakitlerimde, zaten emekli adamın boş vaktinden başka bir şey yok, uygun uçak bileti bulabileceğim yerlere bakarken çok sık kullanılmayan, yani Türkiye'ye Karlsruhe'den Türkiye'ye uçak var mı bilmiyorum. Belki çok sezonlarda ekstra, yetmediği zamanlarda koyulabilir. Küçük bir havaalanı, Baden-Baden. Oradan özellikle bu Güneybatı Avrupa ülkelerine, İspanya'ya, Portekiz'e çok uygun uçak biletleri vardı. Ryanair'de zaten genelde böyle küçük havayollarını kullandığı için o da genelde indi bindi yapıyor. Bir hemencik etrafı toparladıktan sonra 1-2 saat içinde kalktığı için bilet fiyatları da ondan ucuz kalıyor anladığım kadarıyla, veya o şekilde rekabetçi olabiliyor. Karlsruhe'ye, havaalanına kadar zaten Almanya'nın Deutschticket denen bileti var. Birçoğunuz duymuşsunuzdur zaten. Bu 49 euroydu. 2025 yılının Ocak ayından itibaren, 1 Ocak'tan itibaren artık 58 euro oldu. Yani Deutschticket'im olduğu için Karlsruhe'ye hiçbir masrafım olmadı. Zaten onu burada olduğum müddetçe her ay alıyorum. Yenileyebiliyorum. İşte onunla Karlsruhe havaalanına kadar hiçbir masrafım olmadan geldim. Porto'da 2 gün bir hostelde kaldım. Yanlış hatırlamıyorsam 26 euroydu 2 günlük kalma bedelim. Yani yanıltmış olmayayım size. Yani 3 aşağı 5 yukarı, yani bir 3 hafta öncesinde falan almıştım. Belki aynı gün biraz daha fiyatlı olabilir. Nasıl uçaklarda müşteri durumuna göre ayarlanıyor, o şekilde olabilir. Porto'da toplu taşım hiç kullanmadım. Havaalanından şehir merkezine yaklaşık bir 10-11 kilometre kadardı. Yani yolları birazcık karıştırmasam, hava kararacak diye direkt kestirmeden geldim. Asıl amacım okyanus kıyısından okyanus kenarındaki plajları, birkaç anıt vardı. Onları görerek gelmekti. Ama direkt şehre gelmek zorunda hissettim kendini. Hava kararacağı için, kış ayı malum, havalar daha erken kararıyor. Onu pek ayarlayamadım işin açıkçası. Hani birçok insan sanıyor ki işte
çok da züğürt geziyor sanıyor. Alakası yok. Ben gezerken inanın yani Türkiye'de de öyle. Aç karnına gezmeyi çok seviyorum. Yani insan aç karnına gezdiği zaman kilo problemi de olduğu için çok daha rahat hareket edebiliyor. Yürürken, gezerken başka ihtiyaçları da olmuyor tahmin edebileceğiniz gibi. İşte onlar için vakit harcamamış oluyorum. Onun için genelde bir öğün yiyorum. İşte gezi bittikten sonra akşam üzeri 5, 6, 7 neyse o saatlerde ve genelde yurt dışında tabiri caizse peynir ekmek yiyorum. Yani hani domuz hassasiyetim elbette ki var. Her Türk vatandaşı gibi, her Müslüman gibi. Ama hani şimdi diyeceksiniz içki içiyorsun. Ya o farklı bir şey. Yani domuz da günah, içki de günah ama öyle bile bile domuz eti yemek veya işte şüpheyle bir şeyler yemek istemiyorum. Yani hem bu benim sağlığımı bozacak. Zaten planlı gelmişim. Rahatsızlanıp sıkıntı yaşamamak adına. Peynir ekmek tarzı. İşte marketlerde gidiyorsunuz, alıyorsunuz. İşte beni bir günlük, 2 günlük alacak kadar. Genelde Avrupa'da çok yaygın şu baget türü ekmekler ya da brötchen denen küçük ekmekler var. Çok fazla da yemiyorum işin açıkçası. Yani tabiri caizse şöyle söyleyeyim. 400 gram peynir bir bagetle yiyorum. Yani şöyle düşünün. Baget o kadar ağır değildir. Yani peynir arası o Gouda peyniri denilen Hollanda peynirini çok seviyorum. Peynir arası ekmek yiyorum. Tabii ki yanında domates alıyorum. İşte bu mevsimde taşıması, soyması beni sıkıntıya sokmayacak şekilde olduğu için mandalina alıyorum. Genelde bu tarz şeyler yiyorum. Daha sonra Porto'dan Lizbon'a Flixbus'la geçtim. Flixbus malum Türkiye'de de Kamil Koç'la birlikte çalışıyor veya satın aldı. Tam statüsünü bilmiyorum ama yine aynı uçak biletini aldığım gibi 3 hafta öncesinden ben biletlerimi almıştım. Hani son gelmeden 3-5 gün önce baktığımda fiyatlar onlarda da artıyordu. Yani yine yanlış hatırlamıyorsam 230 liraya falan 239 liraya ben Porto'ya geldim. Yaklaşık 3-3,5 saatlik bir mesafe. Lizbon'da da işte hostelde aşağı yukarı bir 14 euro falan verdim. Lizbon'da ne yedim? Yine Aldi Market'e girdim. Orada 3 tane şöyle hamburger ekmeği gibi. Brötchen'dan az büyükçe. 3 tane parça ekmek aldım. Yine 400 gram peynir aldım. İşte bir meyve suyu aldım. Elma aldım. Evet, elma aldım. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 5 euro civarı bir para verdim. Lizbon'da bir gece kaldım hostelde. Yine toplu taşıma için bir ücret ödemedim. Özellikle gece Madrid'e yaklaşık 8-9 saat sürüyor. Dedim geceyi otobüste geçiririm. Yine Flixbus'ta almıştım biletimi. Yine yanlış hatırlamıyorsam bir 14-15 euro civarı falandı. Madrid'e geldim. Madrid'de sabah biraz erken indiği için Madrid bayağı soğuk. Videomda da söylediğim gibi Fethiye'den Ankara'ya gelmiş gibi oluyorsunuz. Bayağı soğuk. Yani bu mevsimde ocağın 13'ünde indim. Bugün ocağın 14'ü. Sabah 10'a 11'e kadar güneş açana kadar epey de soğuk oluyor. Bir kahve içmiştim. Orada hazır makineden bir kahve. Yani 1.20 falandı zannedersem. Cappuccino içmiştim. Şaşırdım yani. Gerçekten şaşırdım. Daha sonra işte gezdim. Yine planladığım gibi. İlk günde nereleri gezebilirim diye plan yapmıştım. Hemen hemen planladığım şekilde gezdim. Ama gece uykum az olduğu için hemen hostele 3'te giriş yaptım.
Hostele ne verdim? Booking'den alıyorum. Booking indirim de uygulamıştı. Onun için 13'e falan düşmüştü. 23'e falan düşmüştü zannedersem. İşte hostele gelmeden önce yine yiyecek bir şeyler almıştım. Bir ciabatta ekmeği almıştım. İşte 1 kilo mandalina aldım. Domates aldım. 2 tane bira aldım Heineken. Toplam bir 8 euro civarında da bunlara verdim. Ne yaptı? Yani beni bugün de idare etti. O dediğim gibi o ciabatta ekmeğini 2'ye böldüm. Yarısını dün yedim peynirle, domatesle. Bugün içinde yine geri kalan kısmını yine aynı şekilde yedim. 2 de su almıştım bakın. Bu büyük 1,5 litrelik sular vardı. Bu alışverişim 8 euroluk dediğim alışverişin içinde. Yine Madrid'i de toplu taşıma kullanmadan geziyorum. Bu akşam dinlendikten sonra sabah 10'da Porto'ya Filipas'la gideceğim yine tekrar. O biletimde takriben yine o da 9 saat falan sürecek. Yanlış hatırlamıyorsam 599 liraya almıştım herhalde. Yine 15 euro falan yapıyor yapmıyor yani bir şekilde. İşte akşam varacağım için tekrar hostele girip çünkü uçağım sabah 8'de, sabah 5'te havaalanında olmam lazım. Yani hostele girsem 5'te havaalanında olmak için toplu taşım da kullansam saat 3.30-4'te kalkmam gerekiyor. Kalkarım kalkamam diye daha önce bunu tecrübe etmiştim Bratislava gezimde. Onun için zaten akşam saatlerinde Porto'ya geleceğim için Porto'yu birazcık gezdikten sonra oradan havaalanına geçeceğim. Havaalanının yanında da AVM tarzı yerler var. İşte ona kadar oralarda takılırım diye düşünüyorum. Aşağı yukarı havaalanına geldiğimde bir 150 euro kadar bir harcama yapmış olacağım. İşte Karlsruhe'den de Porto'dan Karlsruhe'ye uçak biletimi de 25 euroya almıştım. 175. Hadi kıvır zıvır bundan sonra harcayacaklarımla da 200 euroyu buluyor veya bulmuyor. Bizim paramızla çevirdiğimiz zaman yaklaşık 7500 lira yapıyor. Türkiye'de herhalde metropollerden, İstanbul'dan ya da Ankara'dan bir Fethiye'ye bile otobüsle bile gidip gelseniz, bir hafta kalsanız 7500 lira masrafınız her halükarda olur kanaatindeyim. Böyle yani bu şekilde geziyorum ben. Ya bundan keyif alıyor. İnanın yani zaten gezmek keyif işi. Keyif almasam zaten bu işi yapmam. Onun için hani bu da cevap gibi olsun. Hani kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim. Ya da havacıva yapmanın da bir alemi yok. Gerçekler bu yani. Yani hosteli şunu söyleyeyim. Birçok insan burun kıvırır. İşte koğuş sistemi, bilmediğim insan, her çeşit insan denk gelebiliyor. Kadın, erkek. Kadınların ayrıcalığı var. Onlar isterse kadına ait odalarda kalabiliyorlar. Diğer odalar karma oluyor genelde. Hosteli kullanan insanlar aynı benim tarzımda gezen insanlar olduğu için benden daha genç insanlar. Bir Madrid'de denk geldim benden daha yaşlısına. Ve onlar da hep gezmeyi düşünen, yani ucuz, çok masraflı gezemeyecek olan öğrenci kesimi. Çok keyifli çocuklar. En çok zaten hayıflandığım nokta bu hostelde insanlarla yani sohbet edememiş. Anlaşıyoruz bir şekilde. Yani çat pat İngilizcemle.
Ama böyle geyik yapamıyoruz, yani sohbet edemiyoruz. Keşke, hani hep derler ya, bir dil bir insan, iki dil iki insan. Keşke dilimi daha önceden geliştirebilme imkanım olsaydı. Tek eksisi o. Yoksa yani bu zamanlarda, günümüzde artık gezmek çok sıkıntı değil. İşte telefonlar hepimizde olduğu gibi bende de var. İşte bundaki navigasyonlarla yönümü, gezeceğim yerleri belirleyip, yani kimseye sorma ihtiyacı duymadan, çok sıkışmadıktan sonra, internet olduktan sonra, yani interneti de söyleyeyim, internete para vermedim ama para verseydim bir $12 da ona ekleyin. Yani eşimin değiştirdiği bir hat vardı, daha süresi vardı onun 5 ay. Onu aldım yanıma. Onun internetini kendi telefonumda kullanıyorum. Onunla aynı zamanda navigasyonu şey yapıyorum. Hem de şarjımı böyle daha tasarruflu kullanma imkanı da bulmuş oluyorum. Yani böyle arkadaşlar. Yani bu işler çok zor değil. Hani hosteller, koğuş sistemi, dediğim gibi birçok insan bunu yadırgasa da benim için çok sıradan. Ben 11 yaşında yatılı okula gitmiştim. Devlet parası yatırımında okumuştum. Oradaki odalarımız 12-14 kişiydi. Bu kaldığımız hostellerde işte Porto'da 8 kişilikti. Lisbon ve Madrid'de 6'şer kişilik odalar. İşte tuvaleti, banyosu ortak kullanıyorsunuz. Her yatağın başında elektrik prizi, ışığı var. İşte bazı hostellerde, bu Madrid'de öyle değildi, perde yoktu. Aslında perdeli hosteller daha güzel oluyor işin açıkçası. Daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Hani ışık yansa insanlar geldiğinde rahatsız olmuyorsunuz. Kafanıza göre takılıyorsunuz. Yani böyle. Yeter ki istenilsin. İnsan istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben ne ilkim ne sonum. Hani yaş itibariyle yadırgıyorlar beni. Yani artık 55 yaşına gün aldık 2025 yılında. Gençler gibi kendini ne sanıyorsun, geziyorsun şeklinde. Ne diyeyim, yani ben bu işten keyif alıyorum. Yani bu şekilde aşağı yukarı bu İspanya ile birlikte 13. ülkemi de görmüş oldum. Darısı sizlerin de başına diyeyim. Her şey gönlünüzce olsun. Ya şimdi hatırıma geldi. Toplu taşım kullanmıyorum dedim size ama evet, gerçekten öyle. Yani bu 6 gün boyunca aşağı yukarı 126 kilometre yürümüş. Yani ilk gün 26 kilometre, ikinci gün 21 kilometre, üçüncü gün 18 kilometre, dördüncü gün 27 kilometre, işte beşinci gün 17 kilometre, bugün 17 kilometre ve yarın da muhtemelen bir 20 kilometre kadar yol yürüyeceğim. Yani aşağı yukarı bir haftada sırf gezi amaçlı 146 kilometre yol yürümüş olacağım. Hostele gitmeden mandalinimi de yiyeyim izninizle. Her şey gönlünüzce olsun.